Merhabalar, Göksel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel tepside tel kadayıf yapacağız hep birlikte. Bunun için önce şerbetini hazırlıyoruz. 4,5 su bardağı su koydum. 3,5 su bardağı da şekerimiz var ve yarım limon attım içine. Bu şerbetimizi önceden hazırlıyorum. Kadayıfımız için 200 gram tereyağını erittim. 500 gram kadayıfım var. Bunları da çok böyle kırmadan ayırmamız gerekiyor. Makasla falan kesmeyin, öyle güzel olmaz. Parmaklarınızla bu şekilde kopartmadan böyle ayıralım lütfen. Ve kadayıfımızın içine 250 gram çekilmiş cevizimizi ilave edeceğiz. Şerbetimiz olmaya başladı. Şu anda kaynıyor. Bir 3-5 dakika daha kaynatacağım. Sonra altını kapatacağım. Kadayıflarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyorum. Borcamımızın içini tereyağlı yağladım güzelce. Şimdi erittiğim tereyağımı kadayıfların üzerine gezdirip her tarafına yayılmasını sağlayacağım. Bir karıştıralım. Tereyağının her yerine gelmesine dikkat edin lütfen. Her tarafına tereyağını eşit olarak yaydık. Şimdi tepsimizin dibine yarısını güzelce yerleştirelim. Şimdi üzerine bastıracağız. Ya elinizle bastırın ya da bir bardağın altıyla bastırabilirsiniz. Daha sıkı olabilir. Bunu sıkı bastırmanız önemli. Daha sonra içine cevizimizi dökelim orta kısmına. Bol cevizli olsun şöyle güzelce. İçine isterseniz fındık da koyabilirsiniz. Çam fıstık da koyabilirsiniz. Neyi seviyorsanız artık damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Geri kalan kadayıflarımızı da üzerine yerleştireceğiz. Diğer yarısını da borcamımıza ilave ettik kadayıflarımızın. Üzerlerini gördüğünüz gibi sıkıca bastırdık. Şimdi 180 derece ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Kadayıfımızı fırından çıkarttık. Çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Kadayıfımız sıcak, şerbetimiz ılık vaziyette ve şerbetini döküyorum.
Şerbetini döktükten sonra yaklaşık 2 saat kadar şerbetin çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra servis yapabilirsiniz. Şerbetini arzu ederseniz sütle de yapabilirsiniz. Sütle de çok güzel oluyor kadayıf. Artık tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey bu. Su yerine süt de kullanabilirsiniz. Tatlımız oldu. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Harika kızardılar. Şerbet de tam kıvamında oldu. Umarım sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Bu arada Göksel'in Mutfağı'na abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde, daha güzel, daha yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.